Herkese merhaba. Bugün yine güzel bir çalışmayla karşınızdayım. Hem kendiniz için örebileceğiniz hem de kitap okumayı seven sevdiklerinize hediye edebileceğiniz güzel bir kitap ayrıcı hazırladım. Çiçek motif kullandım kitap ayrıcımda. Yapımı çok kolay. 10 dakikada örüp hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Çok az bir ip miktarına ihtiyacınız olacak. Artan iplerinizi de bu çalışmayla değerlendirmiş olursunuz. Ben anlatımıma geçmeden önce sizler ne yapıyorsunuz? Kanalıma abone olmadıysanız hemen kanalıma abone oluyorsunuz ve beni desteklemek için de videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Diğer sosyal medya hesaplarımdan da beni takibe alırsanız çok mutlu olurum. Sosyal medya hesaplarımın linklerini videolarımın açıklama kısmında bulabilirsiniz. Oradan hızlı bir şekilde ulaşabilir ve beni sosyal medya hesaplarımdan takibe alabilirsiniz. 2 adet kitap ayracı var gördüğünüz gibi. Küçük bir farkı var. Bunun sap kısmında bir sıra kenar dönmesi yaptım. Bunun sap kısmında ise 2 sıra kenar dönmesi yaptım. Buna 2 tane yaprak, buna da 1 tane yaprak yaptım. Her ikisinin yapımı da bu videomda mevcut. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen anlatıma geçmek istiyorum. Kitap ayracımı örmek için 3 renk ip kullandım ben. Siz de dilediğiniz renklerde çalışabilirsiniz. İpimin kalınlığı şöyle göstermek istiyorum. Burada dediğim gibi dilediğiniz iplerle çalışabilirsiniz. Tığımın kalınlığını da göstermek istiyorum. Şöyle. Yine ipinizin kalınlığına göre tığ numaranızı belirlerseniz çok daha sağlıklı olacaktır. Çalışmak için bir de makasa ihtiyacımız var. Başka bir malzemeye ihtiyacımız yok. Orta kısmından başlayacağız. Hemen örmeye başlayalım çiçeğimizi. Sarı rengimle başlayacağım. Çiçeğimizi örmeye sihirli halkayla başlayacağız. Nasıl yapıyorduk sihirli halkamızı? Örmeye devam edeceğimiz ipi elimize doluyorduk. Şu ucu açıkta kalan ipi de örmeye devam edeceğimiz ipin altına alıyorduk. Şimdi halkamızın içinden tığımızı geçiriyoruz. Örmeye devam edeceğimiz ipi aradan çekiyoruz. Burada 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Tığımıza ilmek doluyoruz. Halkamızın içine batıyoruz. Tığımızı 2 seferde boşaltıyoruz. Tekrar gösteriyorum. Tığıma bir kez ilmek doladım. Boşluğa battım. İkili trabzan yaptım. Çekmiş olduğumuz 3 zincirin dışında toplam 10 tane daha ikili trabzan yapacağız. Zincirimizle birlikte 11 adet ikili trabzanımız olacak. Şu ipimizi bakın şöyle küçültelim. Şöyle araya alalım ki sıkışsın. Bakın iki ipi birlikte örüyorum ki şu açılmasın. Toplam 11 adet ikili trabzanım oldu. Çekmiş olduğum 3 zincirle birlikte. Şimdi şu ipimi iyice şöyle çekiyorum. Arada küçük bir boşluk bırakıyorum bakın. Çünkü buraya sonradan ne yapacağız? Çiçeğimizin sap kısmını yapacağımız için zincir çekeceğiz. Burada bir zincir çekerek ipimi kilitliyorum. Bir miktar ip bırakarak ipimi kesiyorum. Bakın şeklimiz böyle. Şimdi şu ipimizi şu arkadan araya çekiyorum. Fazlasını keseceğim. İlk başta bıraktığımız ip bu. Ki bunu gizleyelim. Fazlasını kesebilirim. Diğer ipimi de aynı şekilde yapıyorum. Arkaya doğru araya çekiyorum. Bunun da fazlasını kesebiliriz.
Bakın görüntümüz bu. Aslında yarım bir yuvarlak gibi. Şimdi çiçeğimizin yaprak kısımlarını yapacağız. Çiçeğimizin yaprak kısmı için mavi renkli ipimizi kullanacağız. İlk önce bir zincir çekiyoruz. İpimizi kilitliyoruz. Şöyle alıyorum. Hemen bakın 3 zincir çekmiştik. Onun 3. zincirine batıyorum. Şu zincir çekerek kilitlediğimiz ipi o aradan çekiyorum. Burada 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Tığıma 2 defa ilmek doluyorum. Hemen bakın burası değil, bir sonraki. Buraya batmıyoruz. Bir sonraki boşluğa bakın. Bir sonraki trabzanın tepe boşluğuna batıyoruz. Şu ipi de şöyle trabzanların tepe boşluğundan yürütüyorum. Şimdi 2 ilmeği bir seferde, 2 ilmeği bir seferde, kalan 2 ilmeği de bir seferde boşaltarak üçlü trabzan yapıyoruz. Tekrar tığımıza 2 kez ilmek doluyoruz. Yine aynı noktaya bakın. Aynı noktaya batıyorum. 2 ilmeği bir seferde, 2 ilmeği bir seferde, 2 ilmeği de bir seferde boşaltarak üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi 1, 2, 3. 3 zincir çekiyorum. Buraya değil, buraya değil, üçüncüye bakın. Üçüncüye buraya değil, buraya. Üçüncüye direkt batıyorum. Şu ipiğini aradan yürütelim. Kaydırma tekniğiyle sıramı bağlıyorum. Şimdi burada hemen aynı noktada 1, 2, 3 ve 4. 4 zincir çekiyorum. Şimdi 4 zincirimizi çektikten sonra tığımıza 2 kez ilmek doluyoruz. Buraya değil, bir sonrakine batıyoruz. Üçlü trabzan yapıyoruz. 2 ilmeği bir seferde, 2 ilmeği bir seferde, 2 ilmeği de bir seferde boşaltıyoruz. Tekrar tığımıza ilmek doluyoruz. Aynı noktaya bakın. Aynı noktaya batıyorum. 2 ilmeği bir seferde, 2 ilmeği bir seferde, 2 ilmeği de bir seferde boşaltarak üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi 1, 2 ve 3. 3 adet zincir çekiyorum. Buraya değil, bir sonrakine batıyorum. Kaydırma tekniğiyle sıramı bağlıyorum. 1, 2, 3 ve 4 zincir. Bakın 2 tane yaprağımızı yaptık. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar geliyoruz. Son yaprağımı yaptım. Sıra sonuna geldim. Şimdi 1, 2, 3. Bakın son şuradaki trabzanımızın tepe boşluğuna batıyorum. Kaydırma tekniğiyle sıramı bağlıyorum. Bir zincir çekip ipimi kilitliyorum. Sonrasında küçük miktarda ip bırakarak ipimi kesiyorum. Şimdi şöyle göstereyim. Geriye dönüyorum. Şu ipimi yine uygun yerlerden arkaya doğru çekiyorum. Sonrasında fazlasını kesiyoruz zaten yine. Şöyle trabzanların arasından yürütebiliriz. Fazlasını keselim. Bakın çok güzel oldu bence. Şimdi çiçeğimizin sap kısmını yapacağız. Onun için de şöyle yeşil renkte kullanacağım. Dilediğiniz renklerle yapabilirsiniz. Sevdiğiniz tüm renkleri kullanabilirsiniz. Şimdi yine ne yapıyorum? Zincir çekiyorum. İpimi kilitliyorum. Bakın şu boşluktan
Tığımı geçiriyorum. İpimi aradan çekiyorum. Zincir çekiyorum. Burada dilediğiniz uzunlukta zincir çekebilirsiniz. Ben 55 adet zincir çektim. ...55 adet zincirimi çektim. Şimdi tığıma 2 kez ilmek doluyorum. 1, 2, 3, 4. zincire batıyorum. İki ilmeği bir seferde, 2 ilmeği bir seferde, kalan 2 ilmeği de bir seferde boşaltarak üçlü trabzan yapıyorum. Yine aynı şekilde aynı noktaya batıyorum. 2 ilmeği bir seferde, 2 ilmeği de bir seferde boşaltarak bir adet daha üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Aynı noktaya batıyorum. Kaydırma tekniğiyle sıramı bağlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi bakın, her bir noktaya batarak kaydırma tekniğiyle başladığımız yere geleceğiz. Bir sonrakine batıyorum. Şimdi başladığımız yere, şuraya gelene kadar kaydırma tekniğiyle ilerliyorum. Kaydırma tekniğiyle başladığım noktaya geldim. Şimdi şu arkadaki ipi de bakın araya alıyorum. Son kaydırmamı yapacağım. Ve burada bir zincir çekeceğim. Bu haliyle kullanmak isterseniz ipinizi burada kesebilirsiniz. Şimdi daha düz bir görüntü elde etmek için diğer tarafa da kaydırma tekniğiyle örgü yapacağız. Onun için şu ortaya batıyorum. Alttan şöyle tığımı çıkarıyorum bakın. Kaydırma tekniğiyle geçişimi sağlıyorum. Şimdi bir zincir çekeceğim. Şuraya bakın, diğer tarafa geçiyoruz. Yine şu ipinizi de araya alın. Bir zincir çekiyoruz. Şimdi her bir zincire batarak şu ipi artık burada kesebiliriz. Şöyle bir şeklimiz oldu bakın. Şimdi tekrar göstereyim dilerseniz. Söküyorum bakın. Yaptığım tüm işlemleri söktüm. Son kaydırmamı yaptım. Şu ipi nasıl araya aldığınızın bir önemi yok açıkçası. Bir şekilde araya alarak sıkıştırın. Ben elimden geldiğince ilmeklerin arasına sıkıştırıyorum. Şimdi son kaydırmamı yaptım. Şunu da araya alıyorum. Bir zincir çekeceğiz burada. Son kaydırmamız bakın, son zincirimiz. Bir zincir çekerek bakın araya aldım o ipi. Sonrasında arkadan diğer tarafa atıyorum ki orada da yine araya alacağım. Şimdi son zincirin içine önden batıyorum. Şöyle şu ipi de tığımın arasına alıyorum, o bıraktığımız ipi. Sonrasında şu ortadan tığımı çıkarıyorum. Öreceğim ipi öne alıyorum. Kaydırma tekniği yapıyorum burada. Bir zincir çekerek burayı kilitliyorum. Şimdi diğer tarafta, diğer yan tarafta ördüğümüz yer neresi? Burası. Şu ipi yine bir kez daha sıkıştıracağım. Diğer tarafa geçirdim o ipi. Bunu istediğiniz şekilde dediğim gibi araya alabilirsiniz. Önemli olan burada gizlemek. Burada bir kaydırma tekniği yapıyorum. Bir adet zincir çekiyorum ve buraya ipimi kilitliyorum. Şimdi bunu artık bırakabilirim. Keseceğim onun fazlasını.
Bir sonraki zincire geçiyorum. Zincirler kendilerini bakın şöyle hafif hafif şöyle çevirdiğinizde hep yuvaları kendilerini belli edecek. Bir sonraki zincire geçiyorum. Kaydırma tekniği. Hemen bakın buraya battık. Bir sonraki zincire geçiyorum. Kaydırma tekniği. Zaten batacağımız yerler kendilerini hep belli edecek. Bir sonraki zincire geçiyorum. Kaydırma tekniği. Bakın daha düz bir görüntüsü oldu. Şimdi başladığımız noktaya yani şu kuyruk kısmına gelene kadar aynı şekilde kaydırma tekniğiyle ilerleyeceğiz. Başka da yapacağımız hiçbir işlem yok burada. Şimdi kaydırma tekniğiyle ilerliyorum. Kaydırma işlemimizde şu yaprağımızın olduğu yere geldik. Son zincirime kaydırma tekniğiyle battım ve kaydırmamı yaptım. Şimdi şu yaprağımızın oluşturmak için battığımız nokta var ya oraya da batıyorum. Kaydırma tekniğiyle oraya battım. Şimdi burada 1, 2, 3, 4. İkinci yaprağımızı yapacağız. Tığımıza 2 defa ilmek doluyoruz. Aynı noktaya batacağız. Yine aynı şekilde 2 adet üçlü trabzan yapacağız. Tığımı 3 seferde boşalttım. Tekrar 2 defa ilmek doluyorum. Aynı noktaya batıyorum. Yine 3 seferde tığımı boşaltıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Aynı noktaya batarak kaydırma tekniğiyle yaprağımı tamamlamış oluyorum. Bir zincir çekiyorum, ipimi kilitliyorum. Şöyle yapraklarımı düzeltiyorum. Burada ipimi artık kesebilirim. Şöyle ipimi arkadan gizliyorum. Sonrasında ipimi kesiyorum. Yaprağımız bakın bu şekilde oldu. Şöyle tekrar göstereyim. Bakın gayet güzel ve hoş oldu. Ben çok severek kullanmaya başladım bile ayraçlarımı. Şimdi diğer şekilde de örmüştüm. Onu da göstermek istiyorum. Yani kenar dönmesini sadece bir sıra yaptığımda bu şekilde oluyor. Hafif bir dönme oluyor. Ben bunu da severek kullanıyorum. İstediğiniz şekilde örebilirsiniz. Dilerseniz kaydırma tekniğiyle kenar dönmesini bir sıra yapabilirsiniz. Dilerseniz her iki taraftan da yapabilirsiniz. Her iki taraftan yaptığınızda daha düz oluyor. Şu sap kısmı 2 tane yaptım bu şekilde. Çünkü daha kalın oldu sap kısmı. O yüzden 2 tane yaprak yaptım. Ama yine bir tane de yapabilirsiniz. Ya da bu şekilde zincir çekip bir sıra kaydırma tekniği yaparak tek bir yaprakla da kitap ayracınızı örebilirsiniz. Yine sormak istediğiniz şeyler olursa yorumlar kısmına yazarak sorularınızı sorabilirsiniz. Dilerseniz uzunluk ölçüsünü de paylaşayım. Şöyle 25,5 santim, hatta şöyle yaprak bitiminden ölçtüğümde 26 santim. Diğerini de ölçeyim. Diğeri de 27 santim. Bu neden daha uzun? Aynı zincir sayısına sahip olduğu halde. Çünkü burada kaydırma tekniğiyle bir sıra kenar dönmesi yaptık. Bunda 2 sıra. O yüzden daha tok ve daha kısa bir görüntüsü oluyor. Dediğim gibi dilediğiniz ölçülerde yapabilirsiniz. Yaprakların genişliğini ve yüksekliğini de paylaşayım. 6 santim genişliği yaprağımızın. Şu sap kısmına kadar olan yüksekliği ise 3,5 santim. Şöyle göstereyim tekrar.
Videomu sonlandırırken lütfen kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Diğer sosyal medya hesaplarımdan da beni takip ederseniz çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.